Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olup beğenip yorum yazar mısınız? Desteklerinizi bekliyorum. Şu şekilde. Ben biraz mücveri etli seviyorum böyle. İçi yumuşacık. Ondan sonra şu güzelliğe bir bakar mısınız? Sizin için yiyorum. Merhaba arkadaşlar. Servin'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere taze yeşil kabaktan mücver yapıyorum. Mücver iki türlü oluyor. Fırında da oluyor, yağda da oluyor. Ben bugün size yağda olanını yapacağım. Yılda bir kere yağda yapıyorum. Geri kalanını hep fırında yapıyorum. Ama yağdaki kadar fırındaki güzel ve lezzetli olmuyor. Şöyle başlığını alıyorum kabağımın. Şu kısmını da alıyorum. Ben kabuğunu hiç soymuyorum, ziyan etmiyorum. Çünkü bu yeşilini çok seviyorum mücverde. Bir taze kabaklı mücverim için bir demet taze soğanım var, bir kuru soğanım var, nanem var, dereotum var, çökelek peynirim var. Dilerseniz kaşar da koyabilirsiniz. Ben bir fincan mısır unu koyuyorum içerisine. 3 adet yumurtam, karabiberim, tuzum, acı pul biberim, bir pakette kabartma tuzum var. Unumu aldığı kadar koyacağım. Şu anda bir bardak koydum. Kontrollü bir şekilde ilave edeceğim. Öncelikle kabaklarımı rendeleyerek başlıyorum. 1 kilo kabağımın hepsini kabuğuyla birlikte rendeledikten sonra suyunu süzeceğim. Kuru soğanımı da rendeleyeceğim. Onun da suyunu süzeceğim. Şu şekilde aynı kaba soğanımı ve kabağımı rendeliyorum. Temizlemiş, yıkamış olduğum ve kurutmuş olduğum taze soğanlarımı şöyle yarım santim kalınlığında doğruyorum. Rendelemiş olduğum kabağın ve kuru soğanın suyunu arkadaşlar iyice sıkıyorum. Bunu sıkarsanız eğer mücveriniz yağ yutmaz. Bunun çok önemli bu kısmı. Mutlaka suyunu iyice sıkın. Şimdi bu suyu atıyor muyuz? Hayır, atmıyoruz. Yeşil kabak çorbası yapacağım. Daha sonra size onun çekimini de göstereceğim. Yaklaşık 1 su bardağına yakın su çıkıyor. Bakın tamamen suyunu sıktık. Yeşil kabağımızın suyu çok değerli. 3 adet yumurtamız var. Kabartma tozumuz var. 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı acı pul biberimiz var. Kase çökeleğim var. Dilerseniz kaşar da koyabilirsiniz. Ben bugün tulum doğru koyuyorum. Hepsini güzelce çırpıyoruz. Bir fincan mısır unumu ilave ediyorum bu aşamada. 1 su bardağı da unum var. Klasik her zaman kullandığım ölçü. Öncelikleri güzelce karıştırıyorum. Daha sonra sebzelerimi ilave edeceğim. Böyle olunca eşit miktarda un, kabartma tozu her yerine karışmış oluyor. Arkadaşlar bu hazırlamış olduğum unlar size katı gibi gelebilir ama katı değil. Şimdi içerisine sebzeler girince bakın nasıl yumuşayacak. 1 kilo kabağım, kuru soğanımı ilave ediyorum. 1 demet taze soğanım. 1 demet de dereotu. Ben maydanoz koymadım. Dilerseniz siz koyabilirsiniz. Dereotu kabağa çok yakışıyor. Şimdi ben eldiven giydim. Hem çabuk hem de her yerine eşit miktarda unun değmesi için güzelce elimle bu şekilde karıştıracağım. Dilerseniz siz spatula ile karıştırabilirsiniz. Biraz da kabağın suyunun hamura geçmesi için böyle eldiven tercih ederseniz rahat olur. Çünkü ayrı ayrı unu ayrı, kabağı ayrı kalıyor. Spatula ile karıştırınca. Ben istiyorum ki kabağın kalan suyu hamura geçsin. Arkadaşlar bakın güzelce eldivenle karıştırınca sebzeler kalan suyunu saldı. Şu anda bu tam kıvam oldu. Katı değil. Bakın tam istediğimiz gibi oldu. Şimdi ben bunu buzdolabına koyuyorum. Bir yarım saat dinlenecek. Bu arada ben sosunu hazırlayacağım arkadaşlar. Vaktiniz yoksa hemen bunu bu şekilde kızartabilirsiniz.
3 diş sarımsak, yarım tatlı kaşığı tuz ile eziyorum. Şu nane yapraklarını temizledim. İncecik kıyıyorum. Bu da sosu için. Yoğurtlu sos hazırlıyorum. Sarımsaklı, naneli, süzme yoğurtlu. İncecik kıyalım ki aroması nanenin yoğurda geçmesi için. Sarımsağımızı ilave ediyoruz. Daha sonra bir kase yaklaşık 150-200 gram bir yoğurt. 200 gram diyelim. Süzme yoğurt. Güzelce karıştırıyoruz. Gerekirse su ilavesi yapacağım. Yalnız önce bir nane ile güzelce şöyle karıştırıyorum. Yağdan ses gelmeye başladı. Birer kaşık koymaya başladık. Bakın ças yapmış. Yağımız güzel ısınmış. Bu şekilde tüm tavayı yeşil kabak mücverimizi boşaltıyoruz. Tek tek döküyoruz. Ben biraz taneli hazırladım. Siz dilerseniz tanesiz de hazırlayabilirsiniz. Taze soğanları da daha ince robottan çekebilirsiniz. Fakat ben biraz yerken ağzıma gelmesini istiyorum. O yüzden benimkiler böyle oluyor. Şimdi kızarmalarını bekliyorum. Tersini çevireceğim. Evet arkadaşlar, diğer yüzünü çeviriyoruz. Mücverlerimizi, kızaranları şu şekilde. Arkadaşlar bu yağı atmayın. Sebzenin, peynirin, soğanın suyu geçtiği için buna patates kızartın. Patateslerinizi göreceksiniz. O kadar lezzetli olacak ki. Şöyle tek tek hepsini çeviriyorum. Bakın arkadaşlar, kızardılar. Bu şekilde hemen alıyoruz. Kağıt havluyu. Kontrol ediyoruz. Kızarmayanları tekrar çeviriyoruz. Kızaranları alıyoruz. Şimdi ikinci tavaya döküyorum. Bu şekilde hamurum bitene kadar devam edeceğim. Vermiş olduğum ölçüden 35 adet mücver çıktı. Güzel tarifimi hepinize öneriyorum. Afiyet olsun. Vermiş olduğum ölçüden 35 adet mücver çıktı. Bu güzel tarifimi sizlere öneriyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olup beğenip yorum yazar mısınız? Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın. Lütfen Serve'nin mutfağını izlemeye devam edin. Evet arkadaşlar, bakın mücverim şu şekilde. Ben biraz mücveri etli seviyorum, böyle içi yumuşacık. Ondan sonra şu güzelliğe bir bakar mısınız? Sizin için yiyorum. Muhteşem arkadaşlar. Bu güzel tarifi mutlaka deneyin. Ben pufidik seviyorum. İsterseniz pişirirken kaşıkla bastırırsanız ince olur. Ama ben özellikle bastırmıyorum. Böyle biraz etli etli olsun. Hepinize afiyet olsun. Tabi yerken şöyle unutmuyoruz. Sarımsaklı, naneli süzme yoğurdumuzdan şu şekilde alıyoruz. Şöyle devam ediyoruz. Söylemeyi unuttum. Vermiş olduğum ölçüden 35 adet mücver çıktı. Burada gördüğünüz yarısı. Yarısını sıcakken ötekiler yedi. Hepinize afiyet olsun.